Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi size bu çantanın tarifini anlatacağım, yapım aşamalarını. Evet, askımızın örülüşünü de anlattım videonun içinde. Tabanın örülüşünü de anlattım, modelin örülüşünü de anlattım. Şu şekilde çantamızın eninin ölçüsünü vereyim. 26 santim. Çantamızın yüksekliği 19 santim. Evet, 19'a 26. Bu şekilde güzel şirin bir çantamız. Tersi bu şekilde. Önü bu şekilde. Evet, gayet güzel, kullanışlı bir çantamız. 1,5 tane ip gitti bu arada. Biraz sonra size göstereceğim ipten 1,5 tane kullandım. Evet, şimdi çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı makrame ipiyle örüyorum. Polyester bir makrame. Şu şekilde 250 gram ağırlığında 275 metre ipimiz. Siz de ona göre bir ip seçersiniz. 250 gram, 275 metre. Ne kadar ip gittiğini çantamız bittikten sonra size söyleyeceğim. Evet, ben 4 milim tığ kullanıyorum. Siz de elinizin ayarına göre bir tığ numarası seçebilirsiniz. Çantamızı örmeye tabanıyla başlayabiliriz. Tığımız 4 milim. Şimdi bu şekilde halkamızı yapalım. Ve bir zincirle sabitleyelim. Şimdi buraya bu şekilde zincirler çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekiyoruz. Ve en son çektiğimiz 15. zincire değil 14. zincire batarak sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bu zincirlerimizin üstüne 14 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sık iğnemizi yaptık ve bir zincir çekiyoruz. Geriye dönüyoruz. Ve bu ilk yaptığımız önümüze ilk gelen sık iğneden sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım tekrar. Yine 14 tane sık iğnemiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve bu kenardakine de batıyoruz. 14. 14 tane sık iğnemiz oldu. Yine bir zincir çekip geriye döneceğiz. Bu şekilde çantamızın tabanı istediğimiz uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimizi döne döne yapacağız. Her sırada 14 tane sık iğne olacak. Bir zincir çekip geri döneceğiz. Şimdi ben örüp geldikten sonra size ölçüsünü, kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi örüp gelelim tabanımızı. Evet, tabanımızı örüp geldim. Burada 14 tane sık iğne vardı. Şimdi sayıyoruz. Bu görünenleri 2 sayıyoruz. Bu çift gibi uzun görünüyor ama 2 tane burada sık iğne var. Bunları ikişerli sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39.
Bu bir tane, bu ilk zincirin üstüne saydığımızı bir sık iğne sırası olarak sayıyoruz. Diğerlerini çifterli sayıyoruz. 39 sıra sık iğnemiz oldu. 39 sıra döne döne örüp geldik yani. Şimdi ölçüsünü vereyim. Uzunluğunu 21 santim uzunluğu. 21 santim. Eninin de ölçüsünü vereyim. Eni de 7,5-8 santim. Evet. Şimdi buraya kadar 39 sıra sık iğnemizi örüp geldik. Burada son battığımız sık iğnenin boşluğuna bir tane daha sık iğne yapalım. Köşemiz burası. Döneceğiz artık. Bu şekilde döne döne öreceğiz modelimizi. Evet, battığımız yere bir tane daha battık ve sıradakine bu şekilde sık iğnemizin ortasından şöyle içine batarak sık iğneler yapacağız. Burada iki sıra sık iğne vardı. Hem bunun boşluğuna hem bunun boşluğuna batıyoruz. Ve böyle sırayla bir tane önümüze gelen her sıraya, her deliğe sık iğnelerimizi yapalım kenara kadar. Evet, boşluklara batarak sık iğnelerimizi yapacağız. Bu şekilde sık iğnelerimizi bu boşluklara batarak bir tane yapalım. Bu kenara kadar örüp gelelim. Evet, bu kenara kadar 38 tane sık iğnemizi yapıp geldik. Şimdi bu köşede ilk başladığımız zincir boşluğu var. Buradaki zincir boşluğuna 2 tane sık iğne yapacağız. 1 2. Bu kenardaki sık iğne sayımız 40 oldu şimdi. Ve bu şekilde zincir boşluklarına yapmaya devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bu kenara da yapıyoruz. 14 tane buradaki sık iğnemizin üstüne yine 14 tane sık iğnemizi yaptık. Zincirimizin üstüne 14 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi dönüyoruz. Bu battığımız yere bir tane daha batalım. Köşeye yine 2 tane sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi aynı öbür karşıda yaptığımız gibi bu köşeye 2 tane yaptık. Diğer karşıda yaptığımız gibi bütün zincir kenarlarına birer tane sık iğnemizi yapacağız. Bu kenarda da 40 tane olacak sık iğnemiz. Tabii o köşedeki arttırmayla beraber 40 tane olacak. O köşeye kadar bu şekilde sık iğnelerimizi de yapalım. Yani bu kenara gelene kadar sık iğnelerimizi de yapalım. Tek tek görünen bütün boşluklara bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Buraya kadar yapıp gelelim. Evet, buraya da 38 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi sonuncu sık iğne boşluğumuza bir saniye 38.'yi bir daha yapalım. Bozuldu. Evet, bu sonuncu sık iğne boşluğumuza 2 tane sık iğne yapacağız yine. 39 40. Burada birinci zincirimize şu arka kanadından batarak bir kaydırma yapalım ve bir zincir çekelim ve aynı yere bir de sık iğne yapalım. Evet, burada bütün ilmeklerimizin bu şekilde iki kanadına değil sadece arka kanadına batarak sık iğneler yapacağız bir sıra. Eğer yeri karıştırırım diyorsanız bu zincir çektikten sonra yaptığımız birinci sık iğnenin tepesine yer belirleyici takabilirsiniz.
Bu şekilde bütün ilmeklerimizin arka kanadına batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bir sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Ve bu köşelerde de başka hiçbir işlem yok. Önümüze gelen bütün ilmeklerin arka kanadına batarak sadece sık iğneler yapıyoruz. Arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Bu köşelerde de önümüze gelen bütün ilmeklere sık iğnelerin tepesine arka kanadından batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Farklı başka bir işlemimiz yok. Evet, yer belirleyicimize kadar bu şekilde arka ilmeklerinden batarak birer tane sık iğne yapıp gelelim. Evet, bütün sık iğnelerimizin tepesine arka kanatlarından batarak 108 tane sık iğne yapıp geldik. Modelimizin kurulumu için 10 ve onun katlarını oluşturduktan sonra 8 tane fazla sık iğne yapmamız lazım. Ona göre düşünerek istediğiniz kadar uzunluğunu arttırabilirsiniz modelimizin. Onun katlarından oluşuyor modelimiz. Kurduktan sonra 8 sık iğne fazla yapmanız lazım. Evet, bu şekilde 108 tane ilmeğimizi yapıp geldik, sık iğnemizi. Şimdi burada kaydırma yaptığımız ilmeğimiz var. Ona batmayacağız. İlk sık iğne tepesine yer belirleyicimizin olduğu yere batalım. Buraya sık iğne yapacağız şimdi. 7 tane sık iğne yapacağız. 1 2 birinci sık iğnemize bu şekilde yer belirleyicimizi takalım. Döne döne öreceğiz. Yani kaydırma yapıp üst sıraya çıkmayacağız. Döne döne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemizi yaptık. Yer belirleyiciyi taktığımızı da saydık. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi burada 5 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5. Ve altta 3 tane sık iğne atlayalım. 1 2 3. Dördüncü sık iğneye batalım ve bir sık iğne yapalım. Şimdi tekrar 7 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 5 tane zincir çekelim yine. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimizi çektik. 1 2 3 sık iğnemizi atladık. Dördüncü sık iğnemizde bir tane sık iğne yapalım. Ve buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, bu sıramız bu şekilde oluşuyor. 7 sık iğne, 5 zincir, 3 sık iğne atlıyoruz. Dördüncüye tekrar sık iğnemizi yaparak 7 tane yine sık iğne yapıyoruz. 5 zincir çekip 3 tane atlıyoruz. Dördüncüye batıp yine 7 sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde bütün modelimizin kenarını dolaşıp bu yer belirleyiciye kadar örelim. Bu şekilde gelelim. Evet, bu kenara kadar modelimizi uygulayıp geldik. Yer belirleyicisine kadar bu şekilde ördük. Şimdi burada yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve buraya yine 5 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5. Ve burada ilk yapmış olduğumuz sık iğneye batmıyoruz. Bu arada bir sık iğnesiyle bir tane kaydırmamız kaldı.
Şimdi bu ilk yaptığımız sık iğneye batmıyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapmıştık. Buna batmayacağız. Diğerine batıyoruz. Ve buraya 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2. Bu birinci yaptığımız sık iğneye yine yer belirleyicimizi takalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bu sonuncu sık iğneye batmayacağız. Bu başta da bir tanesini atlamıştık. Yani 7 tane olan sık iğnemiz bu sırada 5'e düşmüş oldu. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Ve burada 5 tane yapmış olduğumuz zincir boşluğunun içine bu şekilde batıp bir tane sık iğne yapalım. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Ve yine burada 7 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin birinci ve sonuncu sık iğnelerine batmayacağız. Ortadaki 5 taneye batacağız. Birinci sık iğneyi atladık. İkinciden başlıyoruz sık iğnelerimizi yapmaya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bu sonuncu olan bir tane sık iğnemize batmıyoruz. Buraya 3 tane zincir çekelim. 2, 3. Ve burada yapmış olduğumuz 5 tane zincirin içine boş yere bir tane sık iğne yapalım. Boşluğa 1, 2, 3 tane yine zincir çektik. Birinci sık iğneye batmadık. İkinci sık iğneden başlıyoruz. Ve 5 tane sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Yine sondaki sık iğnemize batmadık. Ve şimdi yine 1, 2, 3 tane zincir çekeceğiz. Ve buradaki 5 tane olan zincir boşluğuna batacağız. Tekrar 5 sık iğne, 3 zincir çekiyoruz, 1 sık iğne, 3 zincir çekiyoruz, 5 sık iğne, 3 zincir çekiyoruz, 1 sık iğne şeklinde ilerliyor bu sıramızda. Evet, bu şekilde örelim ve yer belirleyicimizin olduğu yere kadar orada görüşelim. Evet, bir sıra örüp geldim. 5 sık iğne, 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 5 sık iğne olarak bir sıra örüp geldim. En son 3 tane zincirimi çektim ve sıra başımıza geldim. Şimdi burada yer belirleyicimizi çıkaralım. 3 tane zincirimizi çektikten sonra bu ilk battığımız sık iğneye değil, ikinci sık iğneye batarak buraya da 3 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3. Yani altta 5 tane olan sık iğnemiz bu sırada 3'e düşmüş oldu. Yine birinci sık iğnemizde yer belirleyicimizi takalım. Evet, bu sırada da 3 sık iğne, 3 zincir, 3, 1 sık iğne, buradaki zincir boşluğuna 1 sık iğne yaptık. Biraz önce alt sırada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine 1 sık iğne yaptık. Ve daha sonra yapmış olduğumuz 3 tane zincir boşluğunun içine de bir tane sık iğnemizi yaptık. Yine 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Ve birinci sık iğneye batmadık. İkinci sık iğneye battık. Buraya da 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi bu sondaki sık iğneye batmayacağız. 3 tane sık iğnemizi çekelim. 1, 2, 3. Ve burada önümüzde yapmış olduğumuz 3 tane zincir boşluğu var. Bu zincir boşluğunun içine bir sık iğnemizi yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapalım.
Ve yine alt sırada sık iğneden sonra çekmiş olduğumuz üçlü zincirin içine yine bir tane sık iğnemizi yapalım. Burada yine 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Ve bir sık iğne atlıyoruz. İkincisinden yine 3 tane buraya 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yine sondakini örmüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Yani 3 sık iğne, 3 zincir, 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 3 sık iğne şeklinde ilerleyecek. Bu zincir yaptığımız aralarda 1, 3, 5, 7 diye arttıracağız sık iğneleri. Bu 7 tane olarak başladığımız sık iğnelerde 7, 5, 3 şeklinde azalacak. Evet, bu şekilde sıramızın başına kadar örelim. Bir sıra bu şekilde örelim. 3 zincir, 3 sık iğne şeklinde ve burada görüşelim. Evet, yer belirleyicimizin olduğu yere kadar örüp geldim. Yine 3 sık iğnemizi yaptıktan sonra 3 tane zincirimizi çektik ve yer belirleyicimizi çıkaralım. Şimdi burada 3 tane zincir boşluğumuz var önümüzde ve burada bir tane sık iğnemiz var. Evet, bu bir sık iğnemizi atlıyoruz ve ortadaki sık iğneye bir tane sık iğne yapalım. Buna yer belirleyicimizi takalım. Burada yine 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Ve bu zincir önümüzdeki 3 tane çekmiş olduğumuz zincir boşluğuna batıp bir sık iğnemizi yapalım. Ve bu aradaki 3 tane sık iğnemizin tepelerine de yine birer tane sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki zincir boşluğuna da bir tane yaptık. Alttaki 3 tane olan sık iğnemizi bu sırada 5'e çıkardık. 5 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Ve önümüze gelen modelin tepesinde 3 tane sık iğnemiz kalmıştı. Onun yine birini atlıyoruz ve ortadakine bir tane sık iğnemizi yapalım. Yine 3 tane 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi çektik. Yine aynı şekilde buradaki zincir boşluğumuza, bu önümüzdeki zincir boşluğuna bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve buradaki 3 tane sık iğnemizin tepesine birer tane sık iğnemizi yapalım. 1, 2, 3, 4 ve buradaki zincir boşluğuna da bir tane yapıyoruz. 5. 5 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincirimizi çekelim. Ve önümüzdeki 3 tane sık iğnenin ortasındakine bir sık iğne yapalım. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Yine 3 tane, ilk önce bir tane sık iğne ile başlıyoruz. 3 zincir, 5 sık iğne, 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 5 sık iğne, 3 zincir, 1 sık iğne. Şimdi 3 tane zincirimizi çektik. 5 tane sık iğne yapacağız buraya. İki kenarından arttıracağız boşluklara batarak. Ve tekrar 3 zincir çektiğimizde buradakinin ortasındakine batıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde yer belirleyeceğe kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet, bir sıra örüp geldim modelimizi. Buraya kadar geldim. Ne yapmıştık? Bu sırada 1 sık iğne, 3 zincir, 5 sık iğne, 3 zincir, 1 sık iğne, 3 zincir, 5 sık iğne, 3 zincir yapmamız gerekiyor burada da. Ama şimdi bir üst modele çıkacağımız için burada 3 değil 5 zincir çekiyoruz. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimizi çektik. Yer belirleyicimizi çıkardık. Şimdi bu yer belirleyicimizi taktığımız
sık iğnemize batmayacağız. Direkt karşıya geçiyoruz. Bu karşıdaki bu zincir boşluğumuza bir sık iğne yapalım. Ve bu önümüzdeki 5 tane sık iğnenin tepesine de bu yer belirleyicimizi bu boşluğa takalım. Biraz sonra bu boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Oraya takacağız bunu. Şimdilik bu boşlukta dursun. Evet, buraya bir sık iğnemizi yaptık. Ve önümüzdeki 5 tane sık iğnenin üstüne birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu zincir boşluğumuza da yapıyoruz yine. 7. Burada 7 tane sık iğnemiz oldu. Önümüzde bir tane sık iğne yaptığımız boşluğumuz var. Burada 3'er tane zincir çekmiştik ama şimdi 5 tane zincir çekelim. Bu ilk sıra gibi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimizi çektik. Yine bu sık iğneye batmayacağız. Direkt buradaki zincir boşluğuna, buradaki 5 tane sık iğneden önceki zincir boşluğuna yine bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve yine sık iğnelerin üstüne birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu zincir boşluğuna da bir tane yapıyoruz yine. 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi yine 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Ve karşıda 5 tane çekmiş olduğumuz sık iğneden önce yaptığımız üçlü zincir boşluğuna bir tane sık iğnemizi yapalım. Ve buraya 7 tane sık iğne yapacağız yine. 1, 2, alttaki sık iğnelerin hepsinin üstüne birer tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemizi yaptık. Buradaki zincir boşluğuna da bir tane sık iğne yapıyoruz. 7. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimizi yapalım. Evet, bu sıramızda bu şekilde 7 tane sık iğne, 5 tane zincir, 7 tane sık iğne, 5 tane zincir. Bu şekilde bu sıramızı da bu yer belirleyiciye kadar örüp gelelim. Evet, bu sıramızı da örüp geldim. Yine 5 zincir, 7 sık iğne, 5 zincir, 7 sık iğne olarak örüp geldik. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada yer belirleyicimizin olduğu yere kadar geldik. Burada 3 tane zincir çekelim. Ve bu aynı zincir boşluğuna 5 tane çekmiş olduğumuz zincir boşluğuna bir sık iğne yapalım. Yer belirleyicimizi bu sık iğneye takalım. Sık iğnemizi yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve önümüzde 7 tane yapmış olduğumuz sık iğne var. Bu sık iğnelerin başındakine batmayacağız. İkinci sık iğneden batarak sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Alt sırada 7 tane örmüş olduğumuz sık iğneleri bu sırada 5'e düşürdük. 5 tane sık iğne yaptık buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3
Ve buradaki zincir boşluğuna batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. 3 tane yine zincir çekelim. 1, 2, 3. Önümüze denk gelen sık iğnelerin birincisine batmıyoruz. İkincisinden başlıyoruz batmaya ve 5 tane sık iğne yapıyoruz yine buraya. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane sık iğnemizi yaptık. Bu bir sık iğneye batmayacağız. 1, 2, 3 tane zincir çekeceğiz. Bu altta yapmış olduğumuz 5 zincirin içine batıp bir sık iğne yapıyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar buraya 5 tane sık iğnemizi yapacağız. Evet, bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Bir sık iğne, 3 zincir, 5 sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir, 5 sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne olarak ilerliyor. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Şimdi buraya kadar örüp geleceğiz. Burada yine 5 tane sık iğnemiz kalacak dolaşıp geldiğimizde. Ve bu 5 sık iğneyi yaptıktan sonra tekrar 3 tane zincir çekeceğiz. Yine bu zincir boşluğuna batarak buradaki bir tane olan sık iğnemizi 3'e çıkaracağız. Ve en başındakine yine yer belirleyicimizi takacağız. Yani bu altta olduğu gibi aynı şeyi burada tekrarlayacağız. Arttırma işlemini. Evet, yani modelimiz bu kadar anlatımı. Şimdi bu sırada 5, diğer sırada 3, en son 1'e düşecek. Bu sık iğnemizi de 1, 3, 5, 7 olarak genişleyecek. Yani bu kapandığında bu açılıyor. Bu şekilde modelimiz. Şimdi belirli bir mesafeye kadar, yüksekliğe kadar örelim. Boyunu ne kadar istiyorsak. Bu arada modelimizin anlatımı bu ipte çok belli olmadıysa ya da parlak bir polyester makrame olunca anlaşılır olmadıysa, daha önce bu modeli tabansız bir çantada yapmıştım. Kanalımda var. Kağıt iple örmüştüm onu. Orada daha net belli oluyor batılacak yerler. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. O da aynı model. Sadece zincirin üstüne kurmuştum o modeli. Bunu tabanın üstüne yaptık. Evet, bu modelimiz bu şekilde. Baklava dilimli. Bu kapanınca bu açılıyor. Bu kapanınca bu açılıyor. Bu şekilde ilerliyor. Belirli bir yüksekliğe kadar örüp geleyim ben. Ne kadar ördüğümün ölçüsünü size daha sonra anlatacağım. Kaç sıra ördüğümü. Evet, örüp gelelim bu şekilde arkadaşlar. Evet, ben çantamızın modelini örüp geldim. Bu kadar yükseklik yeterli. Sizin için ölçülerini vereyim. Çantamızın eni 26 santim. 26 santim. Çantamızın yüksekliği 17 santim. 17 santim oldu. Evet, bu kadar yükseklik benim için yeterli. Şimdi kaç sıra ördüğümü de sayalım. Şu yarım olan üçgenden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane baklava dilimi üst üste örmüşüz. Ya da şu üçgenden sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra baklava dilimi örmüşüz. Şimdi burada yer belirleyicimize kadar ördük, geldik. Burada çıkaralım yer belirleyicimizi. Bu sırada 5 tane zincir yapmamız lazımdı. Şimdi sıranın başında biz 3 tane zincir yapacağız. 1, 2, 3. 3 tane zincirimizi yaptık. Ve burada da 3 tane, bu 5 zincirden sonra 7 tane sık iğne denk geliyordu. Yine 7 tane sık iğnemizi yapalım ama burada 3 tane zincir çekeceğiz. Sıramızın sonu, çantamızın son sırası olduğu için üstüne sık iğne öreceğiz buranın. Onun için bunu 5'ten 3'e düşürdük.
Evet, şimdi modelimizin bu 7 tane baklava diliminin en geniş olduğu orta yerindeki sık iğneleri örüyoruz. Şöyle örelim. Tekrar yavaşça sayayım ben size sonra. Bu boşluğa da batıyorduk, zincir boşluğuna. Evet, sayalım. 3 tane zincirimizi çektik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğnemizi yaptık. Ve şimdi tekrar 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3 ve 7 tane sık iğnemizi yine bu zincir boşluğuna birini ve bu 5 tane sık iğnemizin üstüne birer tane sık iğnemizi ve sonraki 3 tane zincir boşluğuna bir tane sık iğnemizi yine yapıyoruz ve 3 tane buraya zincir çekeceğiz. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerleyecek. Buradaki ilk yapmış olduğumuz 3 zincire kadar bu sıramızı bu şekilde örüp gelelim. Yine burada 7 tane sık iğne yapacağız. 3 zincir olan yere kadar, burada zaten sıramızın sonuydu. Yerimiz belli yani. Bak, takmamıza gerek yok. Bu tek örmüş olduğumuz 3 zincire kadar örüp gelelim. Bir sıra boyunca 3 zincir 7 sık iğne olan sıramızı örüp geldik. Buradaki ilk yapmış olduğumuz 3 zincir boşluğuna kadar. Şimdi burada yine 7 tane sık iğnemizi yaptık 3 zincirden sonra. Ve burada aynı 3 tane çekmiş olduğumuz zincir boşluğunun içine bir kaydırma yapalım. Ve bir sık iğne bir zincir çekelim. Ve aynı boşluğa bir tane de sık iğne yapalım. Şimdi önümüze gelen bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapalım. Burada 7 tane yapmıştık. Bu ilk yaptığımız sık iğneye bir zincir çekip ondan sonra bir sık iğne yapmıştık. O sık iğneye yine yer belirleyicimizi takalım. O yer belirleyiciye kadar sık iğneler yapacağız. Yapmış olduğumuz buradaki 7 tane sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne yaptık. Ve buradaki zincir boşluğuna 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 3 tane zincir çektiğimiz yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yine önümüze gelen 7 tane olan sık iğne boşluğuna, sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Yani bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. 7 tane sık iğnenin tepesine birer tane sık iğne, 3 tane yapmış olduğumuz zincir boşluğuna da 3 tane sık iğnemizi yapacağız. Burada yine zincir boşluğumuz 3 tane, 7 tane sık iğnemizi yaptık üstüne. Buradaki üçlü zincir boşluğuna da 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi burada yer belirleyiciye kadar örüp geleceğiz. Bir sıra sık iğnemizi bu zincir boşluklarına 3 tane, 7 tane sık iğnenin üstüne 7 tane. Buraya kadar örüp gelelim. Burada üst sıraya nasıl çıktığımı anlatayım. Buradaki yer belirleyiciye kadar sık iğnelerimizi yapıp geldik. Bir sıra boyunca sık iğne yaptık. Zincirlerimize 3'er tane, 7 tane sık iğnemizin üstüne 7'şer tane sık iğnelerimizi yaptık. Ve en son 7 tane sık iğnemizin üstüne yine 7 tane sık iğnemizi yaptık. Evet, şimdi burada önümüzde biraz önce kaydırma yaptığımız ilmek var. Buna batmayacağız. Bu ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batacağız yine. Ve buraya bir kaydırma yapacağız. Bir zincir çekeceğiz. Ve aynı boşluğa bir tane sık iğne yapacağız. Evet, bu sıramızda da aynı alt sıradaki gibi bütün önümüze gelen ilmeklere birer tane sık iğnemizi yapalım.
alt sırada örmüş olduğumuz sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yapacağız. Yine bir zincir çekip bir tane yapmış olduğumuz sık iğnenin, ilk sık iğnenin tepesine yer belirleyicimizi takalım. Evet, bu sıra boyunca da sık iğnemizi örüp gelelim. Tekrar bu yer belirleyicinin olduğu yerden kaydırma yapalım. Son sırada bir zincir çekip tekrar aynı boşluğa sık iğne batalım. Bir sıra daha sık iğne örelim. Ben birkaç sıra sık iğne örüp geleyim. Bu altta örmüş olduğumuz sırayla beraber 4 sıra öreceğim sık iğneleri, ama bir örüp geleyim bakayım. 4 sıra, 5 sıra, 3 sıra hangisi daha düzgün durarsa o kadar öreceğim. Örüp geldikten sonra size kaç sıra ördüğümü söyleyeyim. Evet, sık iğnelerimi örüp geldim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra sık iğne ördüm. Şimdi bir sırada kaydırma yapacağım. Bu yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve oradan buna ihtiyacımız yok. Ve ilk sık iğnemizden kaydırma yapmaya başlayalım. Bu şekilde takalım tığımıza ve içinden geçirelim. Çok fazla sıkmayalım ilmeklerimizi. Serbest bırakalım elimizi. Gevşek olsun biraz. Evet, bu şekilde tüm sık iğnelerimizden batıp kaydırıyoruz. Tığımızı batırıp ilmek alıp tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Yani bu kaydırma işlemimizi başlangıç yerine kadar, burada belli oluyor zaten kaydırmamız. Buraya kadar dolaşıp örüp gelelim, bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Hepsine birer tane, bütün sık iğnelere şu şekilde batıp da kaydırmalarımızı yapalım. Evet, buraya kadar yapıp gelelim kaydırmalarımızı. Evet, ben bir sıra kaydırmamızı örüp geldim. Bu çift görünen sıraya kadar ördüm. Şimdi bu ipimizi kestim ben ve bu şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz kaydırmamızın içinden. Ve önümüzdeki ilk kaydırmadan değil, ikinci kaydırmanın altından tığımızı geçirelim. Daha ince uçlu bir tığ aldım. Ve bu ipimizi arkaya doğru çekelim. Şimdi tığımızı buradaki sık iğnenin altından, aynı kaydırmanın içinden, bu ipimizi çıkardığımız sonuncu yaptığımız kaydırmanın içinden geçirelim. Sık iğnemizin altından, kaydırmamızın içinden ve ipimizi tığımıza dolayıp arka tarafa çekelim. Evet, burada da bir kaydırma oluştu. Evet, belli olmuyor, böyle düz devamıymış gibi duruyor. Siz de böyle yapabilirseniz daha iyi olur. Şimdi bu ipimizi ben burada uçlarını aralarından geçirerek kaybedip geleceğim. Şimdi kaydırmamızı bitirmiştik ve ben bu askımızı örüp geldim. Bu şekilde çantamızı yatırdık yan olarak ve bu kenarına denk gelen yere askı sapımızı ben ördüm. Şimdi nasıl ördüğümü size bu karşıda anlatacağım. Şimdi bu şekilde çantamızı yatırıyoruz ve direkt iki kenara denk gelen yerlerden ortalayacağımız yerleri işaretliyoruz. Ve 3 tane buraya trabzan yapacağımız için ortadaki trabzanımız bu işaretin olduğu yerdeki trabzan olacak. Şimdi başlayayım ben size anlatmaya askımızı. Şimdi bu işaretleyicimizi bir yanındaki sık iğneden batalım. Şimdi burada kaydırma yapmıştık önde. Kaydırmanın arkasında kalan sık iğnemizden çıkaracağız ilmekleri. Evet, sık iğnemize batacağız. Biraz zor oluyor batması ama batıyor yani. Evet, bu şekilde battık ve buradan şimdi ilmeğimizi çıkaralım. İpimizi ekleyelim buraya. İpimizi geçirdikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz buraya. 1, 2, 3.
Bu yer belirleyicimizi çıkaralım buradan. Şimdi tığımıza dolayalım. Bir kez ikili trabzan yapacağız. Bu ipimizi de içinden yürütelim. Ve bu ilmeğimizi çıkarmış olduğumuz sık iğnenin yanındaki sık iğneden batıyoruz. Ve bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyoruz. Ve diğer yanındaki sık iğneye batıyoruz yine. Bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Evet, 3 tane trabzan yaptık buraya. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Zincirimizi çektikten sonra modelimizi çevirelim tersine. Evet, şimdi burada ilk trabzanımızın tepesine bu görmüş olduğunuz kanatların dışta kalanından batalım ve bir sık iğne yapalım. Ve ortadaki sık iğnemizin yine dışta kalanına 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3. Bir sonraki zincirimizin de yine arka kanadına denk gelen zincir kanadından batıp bir sık iğne daha yapalım. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Kenarda 1, 2, 1, 2, 3. Yine örneğimizi, çantamızı çevirelim, askımızı. Şimdi 3 tane zincirimizi çekip döndük ve bu ilk sık iğnenin kanadına batmayacağız. İkinci sık iğnenin arka kanadına batalım. Bir sık iğne yapalım. Ve diğer sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapacağız. Yine arka kanadından batarak. 2, 3. Ve kenardaki sık iğnemizin yine arka kanadından batarak bir tane sık iğne yapalım. Diğerine batmayacağız. Diğer sık iğneye batmayalım. Buraya 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Yine modelimizi çevirelim. Ve ilk sık iğne tepesine batmayacağız. İkinci sık iğne tepesinin yine arka kanadından sık iğnelerimizi yapalım. Bir sık iğne, bu sık iğnenin içine bir tane yaptık. Diğerine 3 tane yapacağız. Yine arka kanadından batarak 1, 2, 3 ve 3 tane battıktan sonraki sık iğnenin yine arka kanadından batarak bir tane sık iğne yapalım. Bu kenardakine batmayacağız. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Döndürelim. İlk sık iğneye batmıyoruz. İkincinin arka kanadına batarak bir sık iğne, diğer sık iğnenin arka kanadına batarak 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Aynı boşluğa 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi diğer sık iğnenin arka kanadından batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar göstereyim. 3 tane zincir döndürüyoruz. Birinciye batmıyoruz. İkinci sık iğnenin arka kanadından batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Önümüzdeki sık iğnenin yine arka kanadının içine 3 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3. Ve diğer sık iğnemizin de yine arka kanadından batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve yine 3 tane zincirimizi çekelim. Modelimizi çevirelim. Birinciye batmıyoruz. İkinciye bir sık iğne. Diğer sık iğnenin yine arka kanadından batarak 3 tane sık iğne. Ve diğer sık iğnenin arka kanadından batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirle dönüyoruz her sıra sonunda. Evet, modelimiz bu şekilde, askı modelimiz. Bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Şimdi ben örüp geleyim, kaç sıra ördüğümü ve kaç santim olduğunu size göstereceğim. Ayrıca bu askımızla nasıl birleştirdiğimi de size göstereceğim. Şimdi örüp gelelim bu şekilde askımızı. Askımızı örüp geldim. Bu şekilde saydığımız zaman 26 tane model uyguladık.
ve uzunluğu da 45 santim oldu. Askımızın tek tarafının uzunluğu 45 santim oldu. İkisi beraber 90 santim olur. Şimdi ben bunların nasıl birleştirildiğini anlatayım size. Evet, bu şekilde modelimizi uygulayıp kenara kadar geldik. Şimdi bu kenarda normalde 3 tane zincir çekiyorduk. Ama biz bir zincir çektik burada ve modelimizi döndürdük. Evet, şimdi ikisini birbirine birleştireceğiz. Ters yüzünü çevirelim. Bunun da ters yüzünü çevirelim. Şu şekilde tutalım. Düzgün denk geldiğine dikkat edelim. Askının yönlerini. Şimdi burada kaydırma yapacağız. Şimdi bu askımızın şu şekilde bize bakan, tam karşısına gelsin. Bize bakan kanadını tutturalım tığımıza ve karşıdaki sık iğnelerin de dışta kalan kanatlarını tutturalım. Ve bu şekilde kaydırma yapalım. Bütün sık iğnelerin üstte kalan karşılıklı kenarlarını birbirine tutturup kaydırma yapalım. Evet, bitene kadar bu şekilde kaydırma yapalım kanatlarından tutturarak. Evet. En kenarda olanlar kalsın. Evet, bu şekilde. Şimdi burada ipimizi keselim ve düğümleyip kaybedelim artık. Modelimiz bitti. Bu şekildeydi. Şimdi bunu aralarından geçirerek kaybedelim. Daha sonra size bütün olarak uzunluğunu göstereyim. Ayrıca ben buraya bir çıt çıt dikeceğim. Bu şekilde bir kapak dikeceğim. Bu kapağı da dikeyim. Bunu anlatmama gerek yok. Çıt çıtı buraya takacağız. Ve burada çapraz çarpı şeklinde dikeceğim iğneyle. Evet, ben bunu dikeyim. Askımızı, iplerini kaybedeyim. Daha sonra bitmiş haliyle karşınızda olacağım. Evet, çantamızın örmesi bitti arkadaşlar. Bu şekilde ben çıt çıtını diktim. Bu şekilde çapraz olarak. Siz isterseniz fermuar yapabilirsiniz. Ya da kapak yapabilirsiniz. Kendiniz örebilirsiniz. İçine çıt çıt dikebilirsiniz. Düğme dikebilirsiniz. Yani nasıl isterseniz öyle yaparsanız. Şimdi ben eninin ölçüsünü vereyim. Çantamızın eni 26 santim. Çantamızın yüksekliği tabana kadar 19 santim. Evet, yüksekliği 19 santim. Eni 26 santim. Ve askısının ölçüsünü de vereyim. Bittikten sonra ne kadar oldu? Diktikten, yani kaydırmayla birleştirdikten sonra şöyle tam dipten ölçelim, çantamızın dibinden. Ölçüyoruz. ...91 santim. Evet, askımızın uzunluğu 91 santim. Şu şekilde tabanının ölçüsünü de vereyim ben. Tabanı 8 santim. Evet, tabanın uzunluğunu da vereyim. Tabanın uzunluğu 20-21 santim. Evet, güzel, küçük, şirin bir çanta oldu. Gayet geniş içi. Bu şekilde tersi diktiğimiz yer. Bu şekilde de önü. Evet, çantamızın yapım aşamaları bu şekildeydi arkadaşlar. Siz isterseniz astarlayabilirsiniz.
Evet, beni Instagram, Facebook, Pinterest sayfalarımdan da takip edip beğeni yapıp yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinde sayfalarımın ismi Funda'dan El İşleri. Evet, başka tariflerde görüşmek üzere.